Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda domateslere budama yapılmalı mı? Hangi domatesler budanır? Hangileri budanmaz? Ve bu uygulamayı nasıl yapabileceğimiz konularına ışık tutmaya çalışıyoruz. Koltuk alma ve almama uygulamalarına yönelik farklı tüyolar vererek nedenleri ve sonuçlarına yönelik bilgileri de yeri geldikçe vereceğiz. Budama konusunda bu kadar detaylı bilgileri belki de ilk defa öğreneceksiniz. Şimdi şöyle hayalinizi geniş tutun ve şöyle düşünün. Domates, güneş enerjisiyle çalışan bir şeker fabrikasıdır. Yaklaşık ilk bir ay boyunca ürettiği şekerin tamamı yeni yaprak büyümesine yöneliktir. Bu aşamada domates bitkileri çok hızlı büyür ve her 12 ile 15 günde bir boyutlarını ikiye katlar. Sonunda bitkiler tek büyüyen ucun kullanabileceğinden daha fazla şeker üretir ve bu da bitkinin yeni dallar yapması ve çiçek açması için sinyal verir. Bu genellikle 10 ila 13 yaprak açtıktan sonra olur. Bu sırada da bitki yaklaşık olarak 30 cm ile 45 cm boyundadır. Önümüzdeki birkaç hafta içinde domates bitkisinin tüm karakteri değişir. Dikine büyüme eğilimi gösteren sırık domatesler desteklenmediğinde meyvesinin artan ağırlığı ve çoklu yan dallar bitki yere yatmaya zorlar. Ana gövde yatay olduğunda dallanma eğilimi daha da artar. Bu şekilde çalılaşan bir sırık domatesiniz olur ve verim konusunda hiç de tatmin edici olmaz. Kendi haline bırakılmış güçlü bir sırık domates bitkisi her biri 90 ila 150 cm boyunda yaklaşık 10 gövdeye sahip 2 metrekarelik alanı kolayca kaplayabilir. Sezonun sonunda çirkin, çalılaşmış, hastalıklı bir Arap saçına döner. Bunu önlemek elinizde. Ancak bunun da kendine özgü kuralları var. Yapılmayacak bir hatanın sonu bitkinin şoka girmesine, hastalanmasına ve en sonunda da ölmesine neden olabilir. Detaylara girmeden önce şu konuyu aydınlatalım. Yeşil aksamın büyüme şekline göre 3 çeşit domates vardır. Yer domatesi, yarı sırık domates ve sırık domates. Her ne kadar yer domateslerine budama yapılmasa da 1-2 küçük dokunuşla çok kaliteli meyve alma şansınız olur. Bunu videonun ilerleyen bölümlerinde vereceğiz. Domateslerin yaprak ve ana gövde arasındaki koltuk denilen bölgelerinde koltuk sürgünü oluşur. Bütün domatesler için ilk çiçek kümesinin altındaki tüm sürgünleri kaldırarak güçlü bir ana gövdeyi teşvik eder. Ancak yer domateslerinde diğerlerine dokunmayın. Düzgün budanmış ve destekli tek gövdeli bir domates bitkisinin tüm yaprakları güneş alır. Üretilen şekerin çoğu gelişmekte olan meyvelere yönelecektir. Çünkü tek rekabetçi en üstteki tek bir büyüyen uçtur. Sonuç, ölene kadar sürekli olarak üretilen büyük meyvelerdir. Daha fazla gövde sapının gelişmesine izin verilirse, şeker üretiminin bir kısmı meyvelerden çoklu büyüyen uçlara yönlendirilir. Meyve üretimi yavaşlarsa da asla durmaz. Sonuç, mevsim boyunca neredeyse sürekli bir meyve tedarikidir. Genel olarak daha fazla gövde sürgünü, sezonda giderek artan bir şekilde üretilen daha fazla ancak daha küçük meyveler anlamına gelir. Tabii bu kısa süreli sezon yaşayan bölgelerde bu metot çok fazla geçerli değildir. Biz domatesde fotosentez verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak ve hastalık riskini en aza indirmek istiyoruz. Unutmayın, ne kadar fotosentez o kadar lezzetli domates. Bu en iyi şekilde her yaprağın bol miktarda alana sahip olması ve güneşi iyi almasıyla gerçekleştirilir. Bir domates bitkisi yere yattığında veya büyümesi aşırı yoğun olduğunda yapraklarının çoğu kalıcı gölgeye zorlanır ve ürettikleri şeker miktarını büyük ölçüde azaltır. Bir yaprak ürettiğinden fazla şeker kullanırsa sonunda sararır ve düşer. Burada hemen iki önemli konuyu hatırlatalım. Domatesi ıslakken budamayın. Domatesi sert budama yapmayın. Yavaş yavaş budayın. Şoka sokmayın. Budamadan sonra mutlaka sulamayın. Budama ayrıca bitki sağlığını da etkiler. Budanmış ve destekli bir bitkinin yaprakları daha hızlı kurur.
Bu nedenle bakteri ve mantar patojenlerinin yayılma şansı daha azdır. Çok gövdeli bir bitki için ana gövde her zaman daha güçlü olmalıdır. Çünkü sonraki 5 veya 6 ay boyunca tüm bitkiyi beslemesi gerektiğinden amacınız tüm gövdelerin kabaca aynı boyutta olmasını sağlamaktır. Peki tek bir gövde üzerinden nasıl gideriz? İlk meyve salkımının altındaki yaprakları ve yan sürgünleri koparın. Tek bir gövde üzerinde yetiştiğinde domates bitkileri güçlü ana gövdeye gelişir. 1. En çok 2 gövdeli domates nasıl oluşturabiliriz dersek. Bu biraz size kalıyor aslında. Bir alternatif vermeye çalışalım. İlk çıkan koltuk sürgününe dokunmayın. Bir üstte oluşanı koparın. Onun üstünde ilkinin çaprazında kalana dokunmayın ve oluşan diğer bütün sürgünleri koparın. Bu size bir ana gövde üzerinde 2 farklı yöne doğru giden gövde oluşturma şansı verir. Yer domatesleri genelde budanmaz diye bilinir. Ancak siz ilk çiçek kümesin altındaki tüm yaprak ve koltuk sürgünlerini çıkarın. Bunun dışında budamaya ihtiyacı yoktur. Çünkü budama yapmak ne meyve büyüklüğünü ne de bitki gücünü etkilemeyecektir. Yer domateslerinde ilk çiçek kümesinin üzerinde herhangi bir budama yaparsanız yalnızca potansiyel meyveleri kaybetmiş olursunuz. Şimdi gelelim koltuk budamasının inceliklerine. 2 tür koltuk budaması yapabilirsiniz. Herkesin bildiği koltuk budamasında koltuk tamamen kopartılır. Ancak ikinci tür koltuk budamasında farklı bir yol izleyeceğiz. Bu budama işleminde 2 yaprak kalmasına izin vererek koltuktaki ilk yaprakların üzerinden koparacağız. Avantajı bitkinin fotosentez için daha fazla yaprak alanına sahip olması ve gelişen meyveyi güneş yanığından korumasıdır. Dezavantajı ise kalan yaprakların yan gövde boyunca gelişmesi ve gelecekteki budama işlerinize eklenmesidir. Her zaman yaptığımız koltuk budamasında sürgün küçük olduğunda yapılmalıdır. Baş parmağınız ve işaret parmağınız arasında tutun ve ileri geriye bükün. Kopartırken hızla iyileşecek küçük bir yara oluşmalıdır. Küçük sürgünü bir bıçak veya makasla kesmekten kaçının. Çünkü geriye kalan parça kolayca enfekte olabilir. Kopamayacak kadar büyüdüğünde bir bıçak veya makas kullanabilirsiniz. Geriye kalan kolayca enfekte olmaz. Ancak gövdeye kesinlikle yara açmayın. Domateslerde budama yapmak bazıları için zor olabilir. Kıyamazlar domateslerine. Ancak bilin ki budadığınız domates çok daha sağlıklı bir şekilde büyürler. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.